Görünmez kurallar sadece erkeklere uygulanıyor. Bunu duyunca itiraz etmek istedim. Belki abartıyor dedin içinden. Belki her şey çok daha karmaşık dedin. Ama bir saniye dur. Bugün sana bir deney yapacağım. Basit bir soru soracağım ve bu soruyu sormak yıllardır gördüğün ama adını koyamadığın bir şeyi aniden görünür kılacak. Soru şu. Bugün erkeklere yapılan her şey kadınlara yapılsaydı ne olurdu? Savaşta ölmek, mahkemede kaybetmek, işte ezilmek, intihar etmek. Bunlar erkeklere yapılınca kimse ses çıkarmıyor. Tersine çevir. Aynı rakamlarla, aynı koşullarla sadece cinsiyeti değiştir. Bakalım dünya ne kadar farklı tepki verecek. Bu bir nefret videosu değil. Kadınlara karşı bir saldırı hiç değil. Bu bir ayna ve ayna bazen en çok acıtanı gösterir. 22 yıllık evliliğin sonunda mahkemeye girdiğimde bu aynayı ilk kez gördüm. Sana da göstereceğim. Peki bu ayna sana ne yansıtıyor? Türkiye'de her erkek 18 yaşında bir belge imzalar. Zorunlu askerlik. İmzalamasan hapis. Kadınlar imzalamaz. Bu bir detay gibi görünüyor ama değil. Bu devletin sana söylediği ilk cümledir. Gerektiğinde bedenim hazır. Sen sanıyorsun ki bu normal. Bu hep böyleydi. Bu böyle olmalı. Ama şunu düşün. Türkiye'de kadınlar 18 yaşında aynı belgeyi imzalamak zorunda olsaydı ne olurdu? Anayasa Mahkemesi'ne taşınırdı sabah olmadan. İş kazalarına bak. Her yıl binlerce erkek inşaatta, madende, fabrikada ölüyor. Türkiye'de iş kazalarında hayatını kaybedenlerin %90'ı erkek. %90. Bu bir istatistik değil. Binlerce cenaze demek. Binlerce çocuğun babasız büyümesi demek. Şimdi tersine çevir. O ölümlerin %90'ı kadın olsaydı mecliste acil oturum açılırdı, belgeseller çekilirdi, şirketler mahkemeye sürülürdü ama erkekler ölünce sistem şöyle der. İşin riski bu. Bunu hep hissettin ama adını koyamadın. Erkek hayatı fatura kaleminde görünür, kayıpta değil. 1. Askerlik sadece erkek. 2. İş kazası ölümleri %90 erkek. 3. Trafik kazası ölümleri %75 erkek. 4. İntihar erkeklerde 4 kat fazla. 4 kat. Kadınlar 4 kat fazla intihar etseydi bu ülke durur, bütün kaynakları oraya akardı. Erkekler 4 kat fazla intihar ediyor. Haber bile olmuyor. Peki bu sessizliğin sebebi ne? Şimdi sana mahkemeden bahsedeceğim. Kişisel olarak 22 yıl evli kaldım. 2 çocuk büyüttüm. Her sabah ve geceleri işe gittim, eve döndüm. Sonra boşanma davası açıldı ve mahkeme salonuna girdiğimde anladım. Sistem beni daha başlamadan kaybetmiş sayıyordu. Türk aile mahkemelerinde çocuklar %80'in üzerinde anne velayetiyle ayrılıyor. Baba hafta sonu görmekle yetiniyor ve nafaka ödüyor. Yıllarca bina inşa ettin. Mahkeme binayı sana vermiyor. Sen sanıyorsun ki bu adaletli. Çünkü anneler daha iyi bakar. Ama bu bir ön yargı, kanıt değil. Ve bu ön yargı milyonlarca erkeğin hayatını şekillendiriyor. Şimdi tersine çevir. Kadınlar mahkemeye girdiğinde %80'in üzerinde kaybetseydi, yıllarca evde çocuk büyütmüş olsalar da yenilseydi. Bu ülke değişirdi. Kanunlar değişirdi ama erkekler için bu değişim neden gelmiyor? Çünkü erkekler öğrendi. Sessiz ol, kabul et, devam et. Kimse sana bunu söylemedi ama içinde zaten biliyordu. Adalet herkes için eşit değil. Aynı çifte standart ceza hukukunda da var. Araştırmalar gösteriyor. Aynı suç için erkeklere verilen ceza kadınlara verilenden %60 daha fazla. %60. Bu küçük bir fark değil. Bu sistematik bir eşitsizlik. Tersine çevir, kadınlar %60 daha fazla ceza alsaydı bütün hukuk fakülteleri bunu test konusu yapardı. Erkekler alınca literatürde bir not olarak kalıyor. Peki bu eşitsizliği kabul etmeye seni kim alıştırdı? Şu an dünyanın her yerinde üniversitelerde kadın sayısı erkekleri geçti. Türkiye'de bu eğilim hızla büyüyor. Erkek çocuklar ilkokuldan itibaren geri kalmaya başlıyor. Oturmakta zorlanıyor, sınıfta başarısız oluyor, liseyi bitiremiyor. 10 yıl önce bu tablo tam tersiydi. O zaman neler oldu? Burslar geldi, programlar açıldı, kız çocuklarını okulla buluştur kampanyalara başladı.
Haklıydı. Eşitsizlik vardı ve düzeltildi. Şimdi eşitsizlik tersine döndü. Erkek çocuklar geride kalıyor. Politika tepkisi sıfır. Sen sanıyorsun ki eğitim tarafsız, sistem herkese eşit. Ama rakamlar başka şey söylüyor. Şimdi medyaya bak. Dizilerde aptal koca, becerikli eş. Reklamlarda bulaşığı yıkayan kadın, kanepeye uzanmış adam. Komedi filmlerinde çocuğuna bakamayan erkek baba. Bu kalıplar o kadar normalleşti ki artık görmüyorsun bile. Tersine çevir, dizilerde aptal kadın, becerikli erkek olsaydı reyting almadan kaldırılırdı. Boykot gelirdi, reklam veren çekilirdi ama erkekler bu şekilde tasvir edilince komedi bu, abartma deniyor. Bunu hep izledin ama içinde bir şey rahatsız oldu. Sadece kelimeye dökemedin. Peki bu görüntüler seni nasıl şekillendirdi? Şimdi en derindeki çifte standarda gelelim. Erkek ağlamaz, erkek yardım istemez, erkek asla şikayet etmez. Sıkıştığında çözer, acıyınca taşır, yorulunca devam eder. Bu standart sana çocukken öğretildi. Babanla, öğretmeninle, sokakla. Kimse açıkça söylemedi ama mesaj kristal ve netti. Zayıflık göstermek yasak. Bu standardın bir bedeli var. İntihar rakamları orada. Yalnızlık rakamları orada. Erkeklerin doktora gitme oranı kadınların yarısı. Çünkü yardım istemek zayıflık gibi hissettiriyor. Şimdi tersine çevir. Kadınlara bu standart uygulansaydı ne hissedersen hisset, sessiz kal, yardım isteme, sadece devam et. Bu toplumun kabul edeceği bir şey olur muydu? Asla. Çünkü bu standart yıkıcı ve zararlı. İnsanı öğütüyor. Erkeklere uygulandığında da aynı şekilde zararlı. Fark sadece şu. Kadınlara uygulandığında herkes görüyor, erkeklere uygulandığında kimse görmüyor. Birinci şahıs olarak ben kendim söylüyorum. 22 yıl boyunca bu standardı yaşadım. Evlilik çöküyordu, ben çözerim diyordum. Yargılandım, taşırım dedim. Çocuklarımı kaybettim, devam ederim dedim. Bu standart beni güçlü yapmadı. Beni görünmez kıldı. Acım görünmez oldu. İhtiyacım görünmez oldu. İnsan olmam görünmez oldu. İçinde zaten biliyordun ama kimse onay vermedi. Erkek acısı da gerçek acıdır. Peki bu standartı değiştirmek mümkün mü? Bu düşünce deneyi sana bir şey söylüyor. Problem küçük değil, görünmez. Erkek ölümleri görünmez. Erkek yalnızlığı görünmez. Erkek acısı görünmez. Çünkü sistem erkeğe şunu öğretti. Görünme, taşı, devam et. Ama şimdi gördün, aynayı gördün ve aynayı gören erkek artık eskisi gibi oynayamaz. Bu kadınlara karşı bir savaş değil. Bu sisteme karşı bir uyanış. Kadın acısı gerçek ve ciddiye alınmalı. Ama erkek acısı da öyle. Standart aynı olmalı, acı his aynı olmalı, insanlık aynı olmalı. Çoğu erkek bu tabloyu ömrünün sonuna kadar görmüyor. Sen bugün gördün. Sistemi görmek seni değiştirmez. Ama sistemi görüp ona göre konumlanmak, işte bu seni korur. Bu kanalda bu konuşmalar devam edecek. Abone ol çünkü söylenmesi gereken şeyleri burada söylüyorum.